Merhaba arkadaşlar, Nurten'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın tepsi tutacağı öreceğiz. Lif iplikleriyle şöyle göstereyim. 2 renk kullanacağım. Beyaz, hatta pardon 3 renk beyaz, yeşil ve mor kullanacağım. Evet arkadaşlar, videomuza başlamazdan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir de Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Orada tüm kanalımda paylaştığım şeyler var. Girip ziyaret edebilirsiniz sayfamı. Önce mor ipimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zincir çekiyorum. Başı için. Şimdi bir tane daha çekeceğim. Bir tane tekli fıstık yapıyorum. Zincirin içine. Bakın bu şekilde kapattım zincirimi. Pardon, fıstığımı. Şöyle göstereyim. Tekli fıstık yaptık bir tane. Şimdi tekrar bunun tepesine bir tane. Bunu kapatmadan dibine bir fıstık daha yapıyorum. Böylece ikili fıstık yapacağım. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu. Kapatalım. Bir tane zincir çekelim. Bakın bu şekilde üçgen yapmış olduk. Ters çeviriyoruz. Artırarak devam edeceğim. Bir tane tekli fıstık yapıyorum. Daha sonra üçlü fıstıkla devam edeceğim. Bir buraya, bir dibine. Bir de en köşeye yapıyorum. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yaptık. Bakın. Şimdi burada artırma işlemi yapmamız lazım. Bir tane tepesine, bir tane de dibine yapıyorum. Şöyle ikili yaptım. Kapatalım. Evet, bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi ters çeviriyorum. Devam ediyorum. Bir tane tekli fıstık yaptım. Üçlü fıstıkla devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde örerek 5 sıraya tamamlayalım. 2 sıra ördük. Üçüncüye geçtik. 5 sıraya tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 5 sıraya tamamladım. Şöyle yaklaştırayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi ters çeviriyoruz. Ve burada eksiltme yapacağız. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Diğer tarafa geçiyorum şu kısma. Şöyle bakın arkadaşlar. İkili fıstık yapıp kapatıyorum eksiltme yapmak için. Yaptım. Şimdi üçlü fıstıkla devam edeceğim. Şöyle. Devam ediyorum üçlü fıstık yapmaya.
Ve sonuncu üçlü fıstığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Kapattım. Şimdi burada artırma yapmayacağız arkadaşlar. Son ikiliyi artırma kısmında yapıyorduk. Burada yapmıyoruz. Eksiltmek için ters çeviriyoruz. Ve diğerini ilk başına yaptığımız gibi ikili fıstıkla devam ediyorum. Bir tepesine bir de önündeki boşluğa batarak şöyle ikili fıstık yapıyorum. Kapattım. Şimdi bundan sonra üçlü fıstık yapacağız. Şöyle göstereyim. Burayı eksiltmeyi gösterdim arkadaşlar. 2 sıra daha eksiltelim ve mor iple işimiz bitecek. Son 2 sırayı da yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde elde ettik zeminimizi. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle devam edeceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şöyle lifimizin düz tarafını çeviriyoruz. Şimdi şöyle tam artırmayı bitirdiğimiz kısımdan bakın şuradan 1, 2, 3 şuraya ipimi sabitliyorum. Netleştireyim kameramı. Sabitledim ipimi arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bu şekilde. Daha sonra üçlü fıstıkla devam edeceğim. Kapattım. Şöyle göstereyim. Üçlü fıstığımı devam ediyorum üçlü fıstık yapmaya. Bu şekilde arkadaşlar örüyorum. İki, 4 tane oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar üçlü fıstık yapıyorum. Beşinciyi yapacağız. Kapattım. Bakın 5 tane üçlü fıstık yaptık. Şimdi burada arkadaşlar ikili fıstık yapacağım. Artırmak için. Şöyle yapıyorum. Kapattım. Buraya tepesine bir tane tekli fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra tekrar üçlü fıstıklarla devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde örerek
şuraya kadar artırma kısmına kadar gelelim. Bu şekilde örerek arkadaşlar sonuna kadar geldim. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kısımda arkadaşlar 7'ye tamamlamak için artırma işlemi yapıyorum. Ve ikili fıstık yapıyorum burada. Şöyle bakın, ikili fıstığımı yaptım. Kapattım. Evet, beyaz kısmını tamamladık. Şöyle göstereyim. İpimizi kesiyoruz. Ve ipim de tam yetti. Şöyle netleştireyim ve göstereyim sizlere. Bu şekilde oluyor arkadaşlar bu zemini. Şimdi yeşil ipimizle sapını yapacağız. Baş kısmını, yaprağını daha doğrusu. Bir tane zincir çekiyorum. Ve alıyorum tam orta kısmına. İpimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekip 4 kere battım. Tekli fıstık yapacağım. Kapattım. Şimdi tekrar bir tane daha yapacağım arkadaşlar tepesine. 4 kere batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Şöyle ilk yaptığımın dibine batıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Elinizin darlığına, bolluğuna göre değişebilir arkadaşlar zincir sayısı. Şöyle tekrar dibine batıp kaydırma tekniğiyle yapıyorum bunu. Bir tane zincir çektim. Tekrar buraya 4 kere doladığım tekli fıstığımı yapıyorum. Aynı şekilde tepesine de tekrar yapacağım. Kapatıyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. Ve şuraya dibine batıyorum arkadaşlar. Sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim ve şuraya dibine batıp kaydırma tekniğiyle kaydırıp 1, 2 zincir çekelim. Daha sonra da ipimizi keselim. Evet arkadaşlar, burayı da bu şekilde tamamladık. Şöyle göstereyim. Bir parçası bu şekilde bitti. Burada kullandığım işlemi yaparak bir tane daha aynısından örelim. İkinciyi yaptım arkadaşlar ben. Şöyle göstereyim, bakın. 2 parça yaptık. İkisinin de yüz doğru tarafını bize doğru çeviriyoruz. Şöyle mor ipimizi alalım. Şimdi birleştirme kısmını yapacağız ikisinin. Bir tane zincir çekelim. Ve bir tanesini alalım arkadaşlar, şöyle tam orta kısmından batıp ipimizi buraya sabitleyelim. Şimdi tekli fıstıklarla birleştireceğiz. 4 kere dolayalım. Biraz tok düşsün arkadaşlar. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben yaklaşık 20 tane tekli fıstık yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İkinciyi yapıyorum. Siz sayısını artırıp azaltabilirsiniz. 20 tane yapıp deneyeceğim. Küçükse biraz büyütürüz. Eğer büyükse de 1-2 sıra sökeriz. Farklı renklerle de yapabilirsiniz. Mesela mutfağınız hangi tonlarla ağırlıklıysa, pembe ise pembe, kırmızı ise kırmızı, artık morsa mor, hangi renk mutfağınızda ağırlıklıysa uyumlu olsun diye yapabilirsiniz. Dört kere doluyorum ki arkadaşlar tok düşsün. Hatta ipiniz ince ise 5 kere dolayabilirsiniz. Kalınsa 3 kere 4 kere dolayın.
Şimdi sayalım arkadaşlar kaç tane yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yapmışım. 20'ye tamamlayalım. Azsa artırırız. Aslında uzunluğu hani sizin tercihinize bağlı bir şey artık arkadaşlar. Onu siz ayarlarsınız örerken. Sayalım arkadaşlar isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane olmuş. Son bir tane kaldı. Şöyle bakın arkadaşlar, bu uzunluk şu şekilde olacak. Şöyle netleştireyim. Bu şekilde şöyle sabitlediğimizi düşünelim. Şu boyutlarda olacak. İsterseniz daha fazla da uzatabilirsiniz. Bu boyutlarda da tutabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde olacak. Ben bu boyutu yeterli diye düşünüyorum. Şöyle son çektiğim zinciri sökeceğim. Şu ucu alıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle en tepesine, tersine, düzüne dikkat edelim. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde yaparak şöyle kaydırma tekniğiyle geçip bir tane zincirimizi çekeceğiz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Zincirimi de çektim. İpimizi keselim. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, tamamladık modelimizi. Şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar, fırınınıza asabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Süs olarak, dekor olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tamamladık. İplerini içine çekelim. Temiz dursun. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum ama. Evet, iplerini de kestik. Bu şekilde arkadaşlar, bakın. Tamamladık modelimizi. Evet, bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi burayı uzatabilirsiniz. Aynı bu boyutlara da tutabilirsiniz. Daha kısası zannedersem çok kısa olacaktır ama tercih yine size kalmış. Bu şekilde arkadaşlar ördük. Evet arkadaşlar, burada videomu sonlandırıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir de Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.